Evet. Şimdi öyle bir evdeyiz ki hamile bir kadın bile vardı yani. Türk mü? Eşiyle, evet, eşiyle gelmiş. Arabalarla sınıra bir anda götürmeye başladılar bizi. Duracaksınız ve direkt koşacaksınız, tamam mı? Tamam. Sınıra ulaştık artık, demirler Tamam. var. Devasa şeyler, yedisiniz. Onu nasıl geçtiniz? Bir tane merdiven gibi bir şey kuruldu. Sallanıyorsun, tutunuyorsun, atlıyorsun. Elinle sallanıyorsun. Hamile kadın nasıl sallandı? Çok duygusal bir andı yani. İstemiyorsan şimdi söyle, geri dönelim. Problem değil. Kadın da dedi ki çıkacağım, geçeceğim dedi. Evet. Herkese selamlar. Bugün benim hostelimdeyiz. Onur var yanımda. Onur selam, nasılsın? Merhabalar, müthiş. Bugün Harika. bize Amerika'ya geliş hikayesini anlatacak. Öyle çetrefilli bir hikaye ki en başından başlayacak ve sonuna kadar bu arada sigara içecek. Siz içmeyin arkadaşlar. Biz uyarımızı yapalım, sen içebilirsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama ilk olarak nerede röportaj yaptığımızı anlatacağım. Burası benim Hollywood'da Yıldızlar Bulvarı'nda kaldığım hostel. Direkt aşağısı Yıldızlar Bulvarı ve 110 yıllık bir bina. Çok güzel bahçesi var, sincaplarımız var. Bunu başka bir bölümde de anlatacağım size. Evet Onurcuğum. Hakikaten sincapların olması müthiş detay. Müthiş değil mi? gelir şimdi ya. O beni İyi görünce hissettiriyor hemen insanları. geliyor. Ben çünkü fındık fıstık aldım, atıyorum. Bak şuraya gömüyor. Şurada şey var. Oraya gömüyor abi. O onun şeyi, zulası. Çok kedi gibi bir şey ya. Ben devamlı izliyorum böyle. Kedi gibi deli hareketler yapıyor. Şurada bak şeyi var. Orada takılıyor gerçekten de. Bak mesela. Aa, yerleri mi var? Bak fıstığı koymuş buraya. Görüyor musun? Onların da piknik alanı gibi. Şemsiyesi bile var ya. Özel. Çok zeki bir hayvan da. Herhalde gündüz vakti uyuyor şu anda. Onurcuğum, başlayalım. Nasıl başladı hikayen? Amerika'ya gelmeye neden karar verdin? Çünkü senin hikayen diğerlerinden bayağı farklı bir hikayen var. Onu anlatalım. Aslında çok üzücü bir hikaye. Ona ben de şahit oldum. Türkiye'de sosyal medyada da tepki gösterdik bunlara. İnsanlar seni Pegasus'taki macerandan hatırlıyorlar. Ne olmuştu? Nasıl? Ne olmuştu? İşin aslı yani sıradan bir gündü bizim için. Biz hani günün önemini veya herhangi bir şeyine dair ben bilgiye sahip değildim işin. Sonradan öğrendim. Arkadaşımın doğum günüydü. Biz onun için toplandık. Evet. Yani bizim için doğum günü var. Onun için toplandığımız bir şey. Dediler ki bugün Kadir Gecesi. Dedim ki annemi arayayım bir. Annemi aradım hatta. Yani hani Hı. dedim anne dedim Kadir Gecem mübarek olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra işte hadi fotoğraf çekelim. O seremoni vardır ya her zaman. Evet. Doğum günü çocuğunu hani onore etmek için yaptığınızda konuşmalar yaptıralım. Evet. İşte bir de Kadir Gecesi'nde hani bir inanış şudur ya hani bugün edilen dualar kabul edilir, kabul olur. Biz de yani doğum günü pastası getirdik, direkt tutturduk. Bunu yazdık. Ben şöyle söylemiştim. Ya dedim Serkan hani doğum günü sahibi sensin, sen paylaş, biz senden alalım. Tamam. Bu hani usulü budur yani. Paylaşan kişi kim? Ben paylaşmış Ha, oldum. okey, Bana dediler ki sen paylaş. Dedim, Tamam. Peki tamam hay. Yazıyorum dedim. Uygun mudur sizin için? Uygundur. Bir karar dedim. Attık. Ne yazmıştınız? Kadir Gecesi özel Rabbim kabul etsin yazmıştım. Okey, tamam. Kötü bir şey yapmıyoruz ki sonuçta yani hani Ya aslında bu kadar büyütülecek bir şey değil. diğer şeylere bu kadar tepki vermiyorsunuz ya. Yani hani Okey. ifadeye gittiğimde karakoldakiler bana dedi ki 10.000'in üstünde CİMER'e şikayet var o yüzden almak zorunda kaldık dediler. 10.000 üzerinde. Yani bu kadar tarikat olayı çıktı, bu kadar olay çıktı burayı Evet. bilmiyorum. Evet, koyarız, sıkıntı yok. Yani bu kadar tepki gösterilmedi bile. Bu kanadın gösterdiği tepki yani 10.000 kişiden 10 kişi çıkmamıştır ya. Bunu Yok, hiç geçenlerde de çıkmamış. söyledim. Yani hani bu kadar ikiyüzlü olmayın ya. Sonra ölüm tehditleri vesaire. Ölüm tehditleri yani insan şaşkınlık ki gece 1'de hani eve girmiştim sabah 5'te çıktım evden. Çocuklar çağırdı abi gelmen lazım buraya herkes burada diye. Onlara gittik apar topar. Ne yapacağız? Ben hani ilk başta ciddiye almadım işin aslı hani. Yani ben dedim aynaya baktığım zaman uyandığım zaman kendimi ciddiye almıyorum ki güne başlarken. Ya bu insanlar neden bu kadar ciddiye aldı? Ben sıradan bir insanım. Yani- Instagram kapalı bir de kitleye hitap etmiyorum ki ben. Bu bir suç değil. Binlerce kişinin bir insanı tehdit etmesi. Sonuçta bu hukuki yürüyecek bir süreç. Adam öldürüyorlar, o bile hukuki süreç olarak devam ediyor. Bir de dediğim gibi hukuka bırakılır, şikayeti de edebilir. Tabii ki o da onun özgürlüğü. Tabii olay iyice büyüdü ve sonunda neler oldu sen anlat. Sabahleyin şirketteydim ben. Etik kurulu aldılar beni. İşte orada konuşuldu. Anlattım durumu. Söyledim. Niyetimiz buydu dedim. Olayı da üstlendim. Diğer arkadaşlarıma sıçramasın diye. Sıçradı mı? Onlar ama hayır Aha. sıçramadı. Okey, Ben ilk tamam. gün çünkü söylemiştim. Hani arkadaşlarım Okey. alkollü. Ben paylaştım. Onlar benden gördü. Beni sevdikleri için, güvendikleri için paylaştılar sadece. Değil. Okey, anladım. Böyle bir şey olmuştu. Ondan sonra şirkette biletlerin iptal edildiğini, bilet satıştan baskı gelmiş. Bilmiyoruz hani işin aslı ama bu kadar büyüyebilecek bir durum değildi bence.
Tamam, peki adalet yerini buldu mu? Hırsızlıktan attınız beni. Bir sene boyunca çalışamadım. O kısmına gelelim biz. Nasıl oluyor? Bu olay büyüyor. Bana diyorlar ki kartlarını teslim et sabahleyin 10'da. Ya arkadaşlarım var yanında, herkes bekliyor ne olacak diye merakla bekliyoruz. Biz dedik ki belki Tamam. uzaklaştırma verirler 6 ay. Hani işten, yüzü unutturmak için hani böyle bir şey yapabilirler. işten çıkartıyorlar seni. Direkt akşamleyin aradılar 5'e 10 kala insan kaynaklarına. Onur Bey şirkete gelmeniz lazım, imza atıp istifa etmeniz lazım. Gelin istifa edin. Hı hı. Dedim ki ben sokağa çıkamıyorum ki yani hani nasıl yapacağız yani bu işi? Gelemem yani. Tehdit. Biz ama çıkartırsak yüz kızartısı suçtan çıkartacağız dedi. Yani o da size kalmış bir şey, sizin karakterinize kalmış bir şey. Tazminat bile vermediniz ya, verebilirdiniz. Bu olay oluyor, sosyal medyada büyüyor, tehditler geliyor ve sana yüz kızartıcı suçtan çıkartırız diye. Ya destek olacağı yerde ya sonuçta her zor durumda aradınız. Ya Onur Bey işte izindesiniz biliyoruz ama işte şu uçuş var yaptık. Hiçbirine de bir şey demedik. Nasıl çıkarttılar tam olarak? Telefonda direkt ya. Telefonda. Ne dediler? Yani sen Tamam siz bilirsiniz dediler. yüz kızartıcı suç dedikleri Ben şey bundan ne? attıklarını tahmin etmedim. Yani belki tehdit ediyorlardır. Hani alttan sadece Hı hı. korkutmak için yapıyorlardır diye düşündüm. Ama olay oraya geldikten sonra benim istifa etmem zaten benim yapıma da ters bir şey. Anladım. İnata bindi iş ve seni neyden çıkarttılar? Hırsızlık veya şirket sırlarını paylaşma maddesi. 42. Hangisini belirttiler? Belirtmiyorlardı yani. Belirtmediler yani. Ya hırsızlık yaptın Ama ya iş burada hani işsizlik maaşına başvurduğunuz zaman hani orada kırmızı şey çıkıyor. hırsızlık ya da. Uyarı. Ya bu çok korkunç bir şey, insanları hırsızlıkla suçlamak. Evet tamam beni sistemin dışına attınız. Sen tamam çalışamıyorum karşı dava açtın mı? ama. Açtık. Açtın. Ne Onlar oldu o? Devam ediyor. Devam yani ediyor. Süreçler daha hırsızlıktan atılmamın bile hani o şeyi bile kaldırtamadık daha. Kalkalım, yürüyelim birazcık da. İsteriz abi, hiç- Birazcık da Hollywood'u gösterelim arkadaşlara ya. Hosteli gösterdik ama hostel de çok seviyorum. Çok tatlı sevdim bir ya. ortam var. Yemin ediyorum 2 gün kalacaktım. 10 güne falan uzattım öyle. Sen ne zaman geldin? Ben 1 ay oldu Amerika'ya geleli. Buradan Japonya vesaire gideceğim artık. Pasifik'e gitmişken karşısına geçelim. Yalnız sıcağı da müthiş sıcak. Evet ya. Yani yanıyorsun üstünü başını çıkartıyorsun ama gölgeye geçtiği zaman ya ceket olsa mı acaba diye üşümeye başlıyorsun akşamları. Çok acayip ama çok güzel bir havası var ya. Evet. Artık çalışman imkansız hale geldi sonuçta. Maalesef evet. Talihsiz olaylar yaşandı. İfade vermeye gittim. Hı hı. Bir de hani mahkeme kararı falan çıktı. 4 ay yurt dışı yasağı verildi. Aa, Bir de haftada 3 gün imza verdiler. yurt dışı yasağı niye veriliyor? Kaçma şüphesi dedi savcı. İlk tutuklu yargılama istediğinde savcı yanına gitti. Hani biz ifade vermeye geldik. Hani evimizi bastınız ama biz öyle insanlar değiliz. Hani kaçacak veya şey yapacak bir şeyimiz yok. Bir durumumuz yok. Dedik ama kaçma şüphesinden dolayı tutuklu istiyorum dedi. Onun üstüne itiraz ettik. 4 ay denetimli serbestlik verdiler. Ha, yatmadın değil mi hiç? Yatmadım. En son işte karara bağlandı. 3 ay 22 gün hapis cezası verdiler. 2 senenin altında olunca mıydı acaba? 2 senenin Yani altında evet. olunca yatılmıyor diye ama tekrar böyle bir şey olursa eğer Hı hı, üstüne evet, evet. eklenecekmiş. Çok da hakim değilim bilmiyorum. Evet. Yani sonuçta bir Instagram paylaşımına Evet. 3 ay hapis cezası aldın ama Dediğim gibi yani hani belki bu kadar şey yaptık, bu kadar çalıştık, çabaladık. Ya bir fotoğrafla bütün hayatın alt üst olmaması lazım. Belki 5 senem oynadı. Belki 3 senem oynadı. Bilmiyorum. evet evet. Yapılır. Gene yapılır. Hep söylüyorum. Yapacağız da ama gerek yoktu bu kadarına ya. Bu kadar Evet. öfke, nefret. Sonra Ya dedim ben Amerika'ya gidiyorum mu dedim. Nasıl oldu? denetimli serbestliğin bitmesini bekledim. Bitti. İlk duruşma Şubat'taydı galiba. Ona katılmam Aha. şarttı. Bir de Mart'ta vardı. Mart'ın başında şans eseri bir şey yakaladım. Bir ışık yakaladım. Onun peşinden Meksika'ya. Heh. Meksika'dan buraya. Çünkü orada bir şey yapamayacaktım artık. Vizen var mıydı? Vizem yoktu. Vizeye başvurdum Şubat ayında. Çok bekliyordum. Öğrenci vizesi. Aha. Atılmadan önce ben bir dil okuluyla anlaşmıştım. Çünkü parasını falan anlaşmıştık onunla, vermiştim. Oradan da veto geldi. Öyle olunca kaçmak dışında başka hiçbir şansım kalmadı. Orada Yıldızlar Geçidi'ne geldik. Evet. İlk Meksika'ya mı gittin yoksa Guatemala vesaire mi? Yok Meksika'ya gittim. Ha? Ya ben hani giderken bile olmayacağını düşündüm. Bir talihsizlik yaşanır diye. Yani hiç umutlanmayarak geldim Şiraz'a. Dedim kesin Cancun'da beni çevirecekler veya Meksiko City'de beni geri gönderecekler diye düşündüm. Çok oluyor. Beni de Evet. saatlerce beklettiler mesela. Ama şansa bu şekilde giyindim. Bir tane sırt çantası aldım. Bir de kovboy şapka. Yani fötür şapka gibi bir şey aldım. Tam turist gibi oldum. Herkes çevirdiler. Thank you. Herkes çevirdiler. Ama beni çevirmediler. Dümdüz geçtim gittim ben mesela Allah. şansa. Sen nasıl direkt Cancun'a mı uçtun?
Meksiko City'den Cancun'a aktarma yapıldı. Cancun'da 2 gün kaldım. Biraz etrafı gezdim. Orası çok güzeldi. Evet, ben Çok severim tehlikeli olduğunu Cancun'u. söylüyorlar ama. Yok Ama değil bence ya. keyifliydi gene yani. Değil. Orada 2 gün kaldıktan sonra Leon'a geçtik. Leon şehrine. Şey, Orada gece uçuş hangi yaptık. Leon? Nikaragua'daki Leon'u mu ya? Yok. Leo havaalanı varmış. bir Ha tane. okey tamam. Merkezde. Kim getiriyor Meksika'dan sizi? Abi Meksika'dan yani kartel geçiriyor işin aslında. Meksika karteli. Aha. Meksika'ya indin abi. Meksika'ya Cancun'a. Cancun'a indik. Keyifli Evet. geçti işin aslında. Cancun'da zaman. Cancun süper bir yerden. Güzel bir yer yani. Turistik. Gerçekten gidilebilecek bir yer bence. Turistik. Evet. Ve Cancun'dan Leon Havalimanı'na. Oradan aktarma yaptık. Tijuana'ya geçtik. Tijuana bu arada Tijuana dibimizde. Evet. Yani tamamen Meksika sınırında. San Diego'da ben Tijuana'yı San Diego bölümünde gösterdim. Onu izleyip bunu izleyecekler zaten. Artık Tijuana demek Amerika'nın dibi demek. Dibi Sıfır demek, öyle noktası zaten. demek yani. Seni Tijuana'ya aldılar abi. Evet. Tijuana'ya indiğimizde 20 kişilik galiba uçakta. Hı hı. 19'unu aldılar. Hadi canım. 19'unu aldılar, çevirdiler. Bir ben dışarıdaydım. 19'u hangi ülkedendi? Türkiye'den. Türk çocukları aldılar. Leon, Tijuana arası 20 Türk mü var? Evet. Aşağı Dalga yukarı. geçiyorsun. Evet evet. 2 farklı seferle gidildi. 20 kişiyi 10-10 böldüler. Ha. 2 farklı firmadan alınmış uçak. 19'unu aldılar. Evet. Seni Gitti. Ben dümdüz geçtim. ne oldu abi alınan 19'a? Bir 2 saat beklediler. Dışarıda 2 saat bekledim onları. Ha çıktılar yani. Çıktılar. Ha okey sorguladılar. Sorguladılar. Sonuçta iç hat değil mi bunlar Evet. yani? Burada ağaçta kavga eden bir evsiz var. Bize de vurmasın da. Bunlar hep bir şeyler kavga ediyorlar. Geçen adamın bir tanesi ya o yumrukluyor ya. Yani kimle kavga ediyorsun kardeşim? Çık artık bu tripten. Seni bu arayola soktum. Bir otel göstereceğim sana çünkü. Bakalım. Pretty Woman filmini biliyor musun abi? Pretty Woman, walking down the street, pretty woman. Evet, o filmin çok ünlü bir sahnesi var. Merdivenlerden Julia Roberts'a elini uzatıyor son sahne. Abi canlandırma yapmayacağız değil mi? Yani. İşte o burada çekilmiş. Bu neydi adamın ismi ya? Beyaz saçlı herif var ya. Richard Gere. Ha Richard Gere. Ha, helal olsun. Benim abi isim hafızam çok kötü ya. Son sahnelerinden bir tanesi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Burada çekilmişti. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar bir şeyler hazırlıyorlar. Hello. Hi guys. Gördün mü poşeti? Şey. Bayağı nasıl bir şeydi o? Sigara Ha? çıktı. Poşeti gördün mü? İşte Yarım kilo vardı içinde. Evet arkadaşlar Los Angeles'tan Yıldız Parkı'na geldik. Aynı değil mi ya? Net Yıldız Parkı ya. Bu arada ceza yedik. Bir o eksikti hayatımızda çünkü 8 dolar. Tijuana'ya ulaştım. ABD sınırında bir yer. 20 Türk de uçaklardaydı. O 20 Türk 19'u sorguya alındı maalesef. Meksika polisi tarafından. Polis tarafından Sonra çıktılar ama. 2 Kaç saat saat? sonra filan çıktılar. Ben Hı hı. dışarıda onları bekledim. Onlar geldiği zaman 2 arabayla bir eve götürdüler bizi. Evet. Sabah girenler yakalanmış bir de. Haliyle o tüneli tuttukları için başka bir yer ayarlamaya çalışıyorlar bize. Tünelle mi geçmişler? Onlar tünelden geçmeye kalkmışlar, patlamış. Tünel patlamış. Yani yer altından ABD'ye geçiyorlar yani. Hı hı. Öyle bir şey var ama o olmayınca... Türk müydü onlar? Türktü. Yakalanınca ne oluyor? Geri mi yolluyorlar? Geri silah göstermişler. Bunlar da kaçmış geri dönmüş hemen. Ha. Haliyle orası alert durumda. Hani adamlar tetikte. Aha, sınırı Beklememiz lazım. Bize dediler iptal ki, ettik diyorlar yani. öğlen 3'te devriye değişimi var dediler bize. O zaman Her geçeceğiz. şeyi de biliyorlar yani. Evet. Şimdi öyle bir evdeyiz ki yani nasıl söyleyeyim? Tijuana sınıra çok yakın bir yerde. Bir mahallede misiniz yoksa Mahallede. mesela? Ha mahallede okey. Getto. Kirli bir mahalle. Evet, Hı net hı, yani. okey. Çünkü Okey. evin girişine bakıyorsun metal böyle çok kötü bir kapı yapmışlar. Ve Küflenmiş. 2 tane kamera var. Sokağı Ha. izleyen. Polisi izliyor. Okey tamam. Ve Dışarı polis izliyor. geçerken içeriden izliyorlar mesela televizyondan. Hani şimdi susun, çıkmayın, ses çıkarmayın diyorlar bize. Polis de geçerken mikrofon tutuyor. Ha sesinizi. Sesi evet. evet. Ona göre baskın yapıyor. Biz öğlen 1'den
Yanlış hatırlamıyorsam gece 11.30'a kadar oradaydık. Dışarı çıkabiliyor musunuz? Hayır. Kaç kişisiniz bir evde? 20 vardık orada. Evli, hamile bir kadın bile vardı yani. Türk mü o da? Eşiyle, evet. Eşiyle Evet. gelmiş. Beklediniz. Ne oldu sonra? Hemen apar topar dörder dörder gidiyorsunuz dediler bize. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Yani bize dediler ilk başta buradan çıkacaksınız, sola doğru dönün. Tüneli tarif ediyorlar ama planı değiştirdiler son saniye. Arabalarla sınıra bir anda götürmeye başladılar bizi. Kaç kişisiniz? Her arabada 4 kişi vardı. Galiba 5 araba çıktık ya. 5-6 araba çıktık. Hepsi aramızda. Türk mü? Hepsi Türk'tü oradakiler. Her şey tamam geçin. Good luck. Her şey için teşekkürler. Now, brother, Teşekkürler. Thanks Okay. sir. good luck. Abla git, abla git, sen de git oraya geç. Gel bak. Okey. Tamam. Gittiniz abi. Sınıra gittik. Sınıra hani koşturduk. Bir rampa gibi bir şey çıktık o sırt çantalarıyla. Bize hani ilk başta söylenen Adam şey mi dedi? Koşun mu dedi? Ne yaptı? direkt yani? koşun dedi. Ha, ve Sizi adam bıraktı bırakıyoruz. sizi. Evet. Hı hı. Duracaksınız ve direkt koşacaksınız. Tamam mı? Tamam. Orada sınırın orada bekleyen 2 kişi vardı. Hı hı. Onlar merdiven kurmuşlar falan filan. Merdivenle geçtik. Okey, ne kadar mesafe koştunuz? Buradan o basket sahasının orası Hı hı. kadar neredeyse. Yani 300 Rampa gibi bir 400 şey. metre Hı hı. falan. Ha, yukarı doğru koştunuz. Zor bir... Düşenler falan oldu yani. Hani Ha. yuvarlananlar oldu. Ama engel yok. Nasıl söyleyeyim sana? Bak mesela buraya. Hı hı. Burası Meksika. Evet. Sınırı. Orta bölge Amerika sınırı. Okey. Sen buradan atlıyorsun. Buraya Bu geçiyorsun. kadar mı yükseklik? Yükseklik ne kadar? 7-8 metre var. Ha. Okey. Koştunuz. Tamam. Baştan devam edelim. Bir yere ulaştınız. Nereye ulaştınız? Sınıra ulaştık artık. Demirler Tamam, var. Demir tamam. parmaklıklar var. Hani arasından geçilecek bir şey değil. Devasa şeyler. Hı 7-8 hı. metre. Onu nasıl geçtiniz? Bir tane merdiven gibi bir şey kuruldu. Kim kurdu onu? Bunu da işte Ha, oradaki adamlar kuruyor. adamlar kuruyor. Kurdu. Ama sağlam bir şey değil yani. Hani şey değil hani. Hı hı. Ben bir tane atayım da böyle takmalı bir şey. 7-8 metre. Evet. Öteki tarafa atlıyorsun. Atlarken tabii yuvarlananlar oldu, düşenler oldu. Yani 7-8 metreden mi atladınız? 7-8 metreden yani tutunup atlıyorsun. Hani şey itfaiyeci gibi düşün. Tam merdivenle çıktın abi. 7-8 Diğer metre. tarafı çünkü bekletmemen lazım. İnsanların bir an önce geçmesi lazım. Okey, tamam. Tepeye çıkınca ne yapıyorsun? Diğer tarafa abi sallanıyorsun, tutunuyorsun, atlıyorsun. Elinle aşağı. sallanıyorsun. Hamile kadın nasıl sallandı? Sallanmadı. O merdivende beklettik onu yani yavaş yavaş indi. Arka tarafa da mı merdiven atıldı? Siz ama arka tarafa atılan merdivende inmediniz. Merdiveni kullanmadık çünkü hızlı koştu diye. Atladınız. Okey, tamam. Tamam. Sonra Daha sonrasında oradan diğer tarafa doğru geçtik. burada Doğru Meksikalılar bıraktı sizi. doğru. Aha, bıraktılar. Amerika polisi zaten bir 5-10 dakika sonra geldi. Nasıl geliyor? Arabayla mı geliyor? Arabayla geldi. Beni takip edin dedi. Cip mi? Jeep gibi evet o arazi araçları. Hı hı. Ben de her şeyde heyecanlandım böyle. Cip mi diyorum. Şey gibiyim ben de biraz öyle. Hani yaşıyorum sen anlatırken. Onun için böyle çok ayrıntı soruyorum. Kadına ne oldu falan diye öyle hamile kadın vardı. Kadın hatta eşi şey söyledi. O duygusal bir andı yani. İstemiyorsan şimdi söyle geri dönelim. Problem değil. Kadın da dedi ki çıkacağım geçeceğim dedi. Sonra Amerika polisi geldi. evet. Ne dedi mesela ilk? Good evening gentlemen falan dedi yani. Arkadaşlar ne yaptığınızı farkındasınız değil mi dedi. Geldiniz ama şu Aha. an içerisi dolu. Sizi şu gün veya yarın veya ondan sonraki gün alacağım diye bir şey söyleyemiyorum. Hı hı, evet, bir O ana garanti. kadar burada beklemeniz lazım. Büyük ateş yakmayın. Kendinizi zehirlemeyin. Söyledikleri buydu. Hani git dedi sen bunları Türkçe olarak arkadaşlarına anlat dedi. Tamam dedik. Onları söyledik. Yani ateş yakmayacaksınız. Taşkınlık yapmayacaksınız. Aha. Yolun bu tarafına geçmeyin. Sınırdan geçmeye kalkmayın. Demirlere yaklaşmayın. Vururuz dediler. Ha, siz o zaman ABD'ye geçmediniz daha yani. o Ara zaman. bölgedeyiz biz. Hı hı, ara bölgede Onları- kaldınız. Ertesi işte gece orada kaldık. Ateş yakıldı artık. Bir şeyler topladık. Çadırınız falan da yok, erzak yok. Evet. Hep beraber oturduk. Sohbet, muhabbet başka bir şey değil yani. Sonra sabah oldu. Sabah oldu. Sabah olduğunda ilk başta evlileri ve çocukları ayırdılar. Ama şöyle bir kıyak oldu.
giden evli çift Türkçe biliyordu sadece. İngilizce bilmiyorlardı. İngilizce bilen biri var mı dediler. Beni çağırdılar. Ha, sen de onlara... Ben yardımcı oldum. O yüzden beni aldı. Bana hatta şey dedi. Bir kişi daha seç yanına dedi. Ben de birini daha aldım. Hamile olan kadın mıydı Aha. evli çift dediğin? Okey. Bu arada ateş yakılan bölgede tek Türkler mi vardı yine? Hayır, Yoksa? Etiyopyalılar da vardı, Meksikalılar. Ha, siz orada vardı. toparlandınız. Kaç kişi oldu? 100 kişi oldunuz. 20 kişi. Vardır ya. 100 Bayağı kişi. kalabalık. Hangi memleketler? Etiyopya, Kolombiya, Hindistan vardı, Pakistan vardı, Honduras, Honduras vardı. El Salvador, oralar çoktur. Evet. Onlar da Çok vardı yani. Meksika üzerinden Hı hı. geçiyorlar ama en çok Türk mü vardı? Türkler evet ağırlıktaydı ya. Polis geldi, aldı dördünüzü. Bütün her şey ayakkabı bağcığına kadar çözülüyor. Kelepçe vuruyor. Kelepçeyle otobüslere biniyorsunuz. Ters kelepçe mi? Ters kelepçe değil, o şey değiller yani. Hı Hani hı. kötü davranıyor diyemem yani. Sadece Okey. kurala uymanı istiyor Okey. senden yani. Hani basic şeyler Kelepçeyi söylüyor. taktı. Kaç saat gittiniz abi? Bir yarım saat 40 dakika yolculuk yapmışızdır Otobüste. kampa kadar. Evet, ilk geçici kampa kadar. Tamam. Otobüste gidildi. Bu eski tip hani yolcu şeyleri, mahkumları taşıyanlar hani arabalar olur ya otobüs. Okul otobüsleri gibi mi? School bus. Ha, tamam. Böyle bir şey, etrafa bakıyorum. Yanımdaki çocuk ağlamaklı. Abi kelepçe yedik. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız? Kelepçedik. Yani bir şey değil artık yani. Hani bunun usulü bu şekilde olduğu için yani hani. Honduraslar falan mutlu tabii. Honduras'taki halinden daha iyi kelepçeli hali adamın ya. Bizde çok fark yoktu işin aslında. Evet. Neyse oraya girdik. Orada bir gün kaldık. Ya maalesef biraz sıkıntılıydı. Çünkü kaldığımız yerde cam yok. Dışarıyı görebilme gibi yani gündüz mü gece mi hiçbir fikrimiz yok. Amerikan toprağındasınız. Hı hı. Sizi betondan bir binaya, Evet. penceresiz yani, Evet. bir binaya aldılar. Yani yerde işte yoga matı dediğimiz şey var ya, Aha. spor salonlarında olan, bir de işte alüminyum folyo gibi bir şey Ama var. Amerikan toprağına girdiniz yani. Evet. Okey. Size önceden bu bilgiler verilmiştir. Şöyle olacak, böyle olacak. Çok da sürpriz Biz olmuyor. aslında alışkındık işin aslında ama Hı hı. zaman nasıl geçtiğini bilmiyorsun yani. Hı hı. Saati soruyorsun söylemiyorlar veya hani görmeye çalışıyorsun bakmaya Yemek veriyorlar mı? Yemek veriyorlar, burrito veriyorlar. İşte oradaki en büyük şey de şuydu geyikte. Abi bunun içinde domuz var mı? Sorsana bir. Ya güzel kardeşim buraya kadar gelmişiz artık. Yani adama gerçekten bir soru hakkım varsa bunu mu sorayım? Bunu mu istiyorsun gerçekten? Evet. Değil abi. Sonra Yemedi. Çocuklar bazıları yemedi, bazıları sen yedi. yeseydin ya. Yedim zaten. Bir şey değil yani. Ama tuvaletini de yapmaman lazım. Çünkü ortak açıkta bir tuvalet var. Onun dışında kavga çıkıyor. Nasıl kavga çıkıyor? Yani bazıları var mesela hani nasıl Pakistanlılar da onlar. Ha evet, onlar. Elleri yıkacağı yerde Ay. farklı şeyler yaptı. Her Farklı sabah temizliklere girdi. Öyle olunca Meksikalılar biraz isyan etti, Kolombiyalılar. Biz de onlara destek verdik. Orada bir harlanma oldu işte. Abo. Tatsızdı yani. Evet, şimdi size birazcık parkı göstereyim de mutlu olun. Hiç değilse bu kadar kavardı hikayeden sonra. Evet abi. Sonra kaç gün kaldınız o yerde? Abi Penceresiz yerde. biz çok korktuk işin aslı. Çünkü Burada ilk kaldık. 3 girdiğimizde, ay. bir tane Türk'e sorduk, bir denk geldi. Ne kadardan beri? 8 gün dedi. Ha. Dedim ki abi 8 yıl 8 diyormuş. gün geçemez. Düşünsene, Hani 8 bunun yıl. Bir şey yok, gerçekten yok. 8 sene gibi gerçekten. Çünkü bilmiyorsun, uyuyorsun, uyanıyorsun. Gel abi ne kadar dolaşalım geçtiğini birazcık ya. İnsanlara biraz Amerika'yı gösterelim. İlk gün. var. Abi ilk gün haliyle insanlar birbirini tutmaya çalışıyor. Herkes kendini kimsiz hissediyor çünkü. İyi bir pozitif ortam var. Yani ne olursa Sadece olsun- Pakistanlılar duvara sıçıyorlar o hariç. Evet, enteresan şey yani veya Onlar çirkin şey. normal abi sıçar. Sonra sonrasında isimler alındı, parmak izleri alındı. Sırayla insanların ismi okunuyor. Yani acaba hani şey gibi bekleniyor. Green Card bana mı çıkacak yoksa kime çıkacak? Hı hı. Ne kadar daha duracağım? İsmin okunuyorsa biraz daha rahatsın. Artık hani az kaldı. Ya yarın ya Tamam. yarından sonra çıkacak. Bizim de okundu şansa. ilk gün mü çıktın abi? İlk gün çıkmadım. İkinci gün beni başka bir yere attılar. Hı hı. İşte çıktım. İkinci gün attıkları yer neresi? Yine Bir aynı başka tarz. kampa gittik. Orada kaldık. O ne kadar mesafede? O da yine yarım saat falan vardı. Bu yani. San Diego'da mı? Nerede bu? Evet, San Diego'nun oralarda. Hı hı. Çok yakın. Dediler ki işte ne deniyordu ona ya? Sponsor. Ha. Sponsorunuzu ayarlayın işte yazacaksınız oraya. Benim 2 tane vardı. Bir hani onların ayarladığı vardı. Sponsor dediğin ne abi? Açar mısın onu? Sponsor abi buraya geldiğinde hani güvence verecek birisi. Ben tanıyorum bu çocuğu. Hı hı. Okey. Evet benim yanıma geliyor gibi Okey. diyebilecek biri. Olmazsa o. Olmayan işte bir arkadaşımız aynı zamanda girdiğimiz bir arkadaş. Hı hı. 38 gün kaldı içeride. Sonra ne oluyor?
başka bir kampa atmışlar. Hı hı. Bu sefer El Evet. Paso'ya atmışlar mesela oraya. Breaking Bad'de çok geçer. Sıkıntı. Sıkıntı yani. Sonra ne oldu o çocuk? İşte 38 bin sonunda çıkmış. Çıktı yine o da Ama serbest. Bondla çıktı. Ha? Bondla çıkmış. Ne? Bond. Ne demek? Yani bir para ödemesi gerekiyor bunun için. Çünkü sponsoruna ulaşamamışlar. Ha okey. Bond ne kadar mesela? Ona 4000 galiba çıkmış. Çıktın abi ikinci gün sonunda. Kilisenin burada yardım amaçlı, destek amaçlı shelter'lar oluyor. Burada Hı hı. otelleri oluyor, kalacak pansiyon gibi yerler oluyor. İlk önce oraya aldılar. Burada dediler ki 3 gün boyunca kalabilirsiniz. Ona nasıl ulaştın? Arkadaşların mı gösterdi? Hayır hayır. Oradan sonra direkt oraya götürdüler bizi. Ha Otobüslerle. kilisenin şeyine götürdüler. Yardım mekanına. Evet. Orada kalabilirsin dediler. Ben de dedim ki ben burada bir gün dahi kalmam. Arkadaşımı aradım. Dedim ki abi beni alabilir misin? Akşam apar topar onlar atladı geldiler. Gece Nasıldı 12'de. kilisenin yeri? Kalmadın değil mi orada? Yani bir gün kalmadım yani. Hani öğleden sonra geldim. Akşama çıktı zaten. Bak Yahudi çocuklar siyahi adamları izliyorlar. Ne güzel taş koymuşlar. Bak oturmak için mükemmel ya. Taş koymuşlar. Ha bak orada da Yahudi çocuklar. Yahudilerle siyahiler basket maçı yapıyor. Çok güzelmiş şey bu arada. Evet, ondan sonra kalmadın orada. Onların seni götürdüğü kilise. Arkadaşlarım aldı. Orada da aslında birazcık çakallık var. Kiliseye götürüyor da Hristiyan yapar mıyız acaba bunları diye. Türkiye'de de mesela üniversiteyi kazanıyorsun mesela. Hı hı. Şehir dışında okuyacaksın diyelim. Bir anda seni bir yerden arıyorlar. Kardeşim gel bizle kal. Biz iyi insanlarız. İnsanların da tanıdığı olmadığı için gerçekten zor durumda olduğu için ister istemez buna minnet etmeye başlıyor ve borçlu hissetmeye başlıyor. Evet. Bu duygudan yararlanıyorlar zaten. işin Tabii ki aslında. yani. Arkadaşlar seni aldı mı? Arkadaşlarımı aldılar. Onlarla akşamleyin güzel bir yolculuk yaptık. Buraya kadar getirdiler. Buraya derken Los Angeles'a getirdiler. Onlar da burada. Culver City'de Aha. kalıyor onlar zaten. Sen tanıyordun onları zaten. Sustan evli. Ha. İki Ankara'dan arkadaşlarım. yani Okey, çok da severim tamam. yani. Hani hala görüşüyorum yani. Evet çok güzel. Onların yanında 2 gün kaldım. Ondan sonra dedim ki bir yere çıkmam lazım. Hı hı. Bir 6 kişilik bir pansiyon gibi bir şey buldum. Oraya gittim. Yani hostel gibi ama Hostel şey gibi. yaşayanlar yani evet. bizim gibi turistler değil. Ranza var kalıyorsun. Hı hı. Ben zaten öyle kalıyorum hep. Biraz sıkıntı oldu orada. Ondan sonra Türk müydü onlar? Kalanlar? Hindistanlı vardı. Amerikalı bir siyahi arkadaş vardı. Hı hı. O çok horluyordu maalesef. Yani hem horluyordu hem geğiriyordu. Nasıl yapıyordu ikisi de böyle Büyük ben bilmiyorum. sıkıntı. Evet ben de hep Geceleri hostellerde uyumadığı kaldığım için- için. Bir gündüz de çalışacağımız için o yüzden otomatik olarak değiştirmek zorunda kaldık. Evet. Bu da beyzbol. Ben de bu arada hayatımda ilk defa herhalde bir yani Nikaragua'da falan görmüştüm de böyle Amerikan tarzı ilk defa beyzbola şahit oluyorum. Sonra seni 6 kişilik şey aldılar. Şimdi tek kişi kalıyorsun. Şimdi tek kişi kalıyorum bir evde bir arkadaşımla kalıyorum. O da gene Pegasus'ta. Şimdi yani kilit soruyu soracağım. Tavsiye eder misin buraya gelmek isteyenlere? Yani bu yolculuk çok mu zorluydu? Nasıldı? Bu yolculuğun ben bu şekilde olduğunu bilseydim gerçekten gelmezdim. Amerika Gelmezdim. nasıl? Sonuç nasıl oldu senin için? Gel Bence şöyle yürüyelim. Yani ne istediğimize ne beklediğimize bağlı. Bence Aha. çok huzurlu bir yer burası ya. Huzurlu değil mi? Keyifli bir yer yani ve hani kendini güvende hissediyorsun. Evet kriminal olaylar çok fazla varmış burada öyle söylüyorlar ama. Var var. Ben Sen çok görmedim. sen bayağı yenisin. İngilizcen tabii ki vardı host olduğun için. Şimdi gelişiyor tabii ki. Tabii yani hani biz o zaman hani orada evet derdimizi anlatacak kadar diyoruz da gerçekten derdimizi anlatacak kadarmış aslında. Diyoruz ama Sonra gayet- çalışma olayı nasıl oluyor mesela? Çalışma olayı yani burada belli başlı sektörler var Türkler için işin aslı. Hı hı. Yani inşaatçı sektör yani inşaatçılar var. Hayır, Ustabaşı. mesela sen girdin. Aha. Seni saldılar abi. Evet. Tamam mı? Ya sana ne diyor kardeş? Senin sponsorun var. Ne yaparsan yap mı diyor. Ne yaparsan yap demiyor. İlk önce Çalışma izni veriyor mu mesela yani? çalışma izni ilticaya başvurduktan 150 gün sonra bir de onu 164 gün sonra veriliyor. Sen daha 164 gün olmadı ilticaya başvurulu. Oldu benim. Kaç? 25 günüm falan kaldı. Yani 5-6 ay sonra çalışma izni alıyorsun. Evet. İstediğin her yerde çalışabiliyorsun değil mi? Mükemmel. Ha. Ama- Ne kadar abi? Ücret ne kadar? Mesela minimum bir iş yaptın söyleyelim. Garsonluk yaptın. Minimum wage. Ne kadar abi saati burada? 15 verirler. 15. Kaçak çalışıyorsan mı? Şey mi? Kaçak çalışıyorsan. Kaçak Yani çalışmıyorsan kaçak çalışmıyorsan 25 oluyor. 25. Saati 25. Kaçak Tip olan var ya. Tip de çok iyi. kaçak sen kaçak çalışmıyorsun. Onu biliyoruz. Ama kaçak çalışanlar var. Ben çok şahit oldum. Burada şöyle bir şey var. Şikayet olmazsa herkes kaçak çalışıyor gibi bir muhabbeti ben çok duydum. fazla var zaten Ha? yani. İnsanın Ben- bu şekilde bu şeyin de dönmesi, sistemin de dönmesi Aha, lazım. ya buradaki sistem öyle. Onlara 15 dolar mı veriyorlar? Hı hı. İşine göre mi yoksa
vermeye de bilir. Tehdit edebilir. Ha, Veya okey. Der mesela ben bir yerde çalıştım mesela. Şey istemiyorum sağ olsunlar yardımcı oldular Aha. ama ilk gün çalıştım mesela satış da yaptım. Ama adam ikinci gün bana dedi ki ilk gün training. Ha, okey. Yani diyebilir. Anladım. Etik mi değil mi tartışılır bu tabii ki. Evet. Hani adam sonuçta Evet. yardım da etti bana ama. Kapitalizmin Ama merkezindeyiz. maalesef evet, burada. Şu abiler dövmesin bizi. Sen korursun beni vallahi. Sen kaslı bir erkeğe benziyorsun. Hi. Hi. No, with my friend we are doing an interview. Yeah, yeah. Turkey. Turkey. Yeah. Can I film? It's okay? Yeah. Are you gonna make a game? Play a game? What? We're doing an interview. Yeah. Tut abi. Ben bir basket atayım. Ama tut. Şunların ben bir kafaya vereyim. Ama benim gömlek var ya. Şey yapamıyorum ya. Olduğu kadar artık. Çekiyor mu? Bari tutsaydı ya. Neighborhood'dan dayak yiyecektik ha. Daha neler ya. Nasıl yırttım? Yok ya. Bunlar iyi. Hiçbir şey yapmadan. Cool diyor. Türkse diyor okey diyor. Sıkıntı yok diyor. Biz dışımız beyaz olsa da içimiz siyah ya biliyorsun. Türküz biz. Bizde sömürgecilik yok. Ruhum Afrika hani. Ha? Saçım siyah ruhum Afrika hani. Şarkısı mı var sanki ya? Öyle öyle. Bizde kölelik yok. Severler bizi. Her neyse muhabbet ettik. Onlar biraz tabii tedirgin oldular kamerayı görünce ama zaten onları çekmiyorduk biz. Basket oynamak isterdim ama yani yine şansa gömlek giydim. Ben eski basketbolcuyum. Bir gün size siyahilerle basket maçı yapacağım ama gömleksiz olması lazım. Evet. Kalkmıyor, şut atamıyorum bak. Yani kollar aşırı kaslı olduğu için benim sıkıyor arkadaşlar. Mesela balık yıkama işi varmış. Balık- Balık. Ha öyle bir şey, balık temizleme. Kaç lira abi? 100 dolar diyorlar mesela saati. Abi şimdi İnanılmaz ya, ben bile çalışırım ya. Benim burun zaten fazla koku almıyor. bununla ilgili çok hani bilgi kirliliği de vardır gerçi. Yani bazı Ha yok, şeyler... benim arkadaşlarım yani Öyle mi? direkt. Ha. Ha, müthiş o Hem zaman. de öyle bayağı zengin adamlar. Gidip çalışmışlar böyle bayağı Biz de çalışalım oğlum. 10-20 bin dolar mı ne kazanıp öyle dünyayı gezdiler ya. Çok Ege'liyiz sonuçta ya. Hani saçma. gideriz yani balık filan. Ha, sen nerelisin? Ege, Neresinden? Uşak, İzmir. Balık temizleriz. Ben de Marmaris'tenim ya. Marmaris'te Balıktan beri İzmir'deyim. yaşadım da. Arnavut'um aslen. Hmm. Kosovalıyız ama hayatın büyük kısmını Marmaris'te yaşadım. Beyzbol oynayanlar, basket oynayan siyahiler. Kimseyle bir derdi yok. He? Herkes huzurlu. Herkes. Adam işte bak çocuğunu almış, köpeğini almış, getirmiş. Takılıyor. Şey çok iyiydi ama ya. Turkey diyor, cool diyor. He's cool diyor. Ya burası birazcık böyle özgürlükler ülkesi. Kimse kimseye bulaşmıyor abi benim anladığım kadarıyla. Ne yaparsan yap diyor. Benim diyor özgürlük alanıma girme diyor. Bu da çok güzel. Ve o alana girdiğin an, ya bu arada ABD'yi övmüyoruz. Gerçekten çok sert bir ülke her konuda. Ben özellikle daha aile değerleri vesaire onları seviyorum mesela. Burada adam sokağa atıyor çocuğunu. Aslında burada da var diyenler var. Onu da bilmiyorum. Çok yorum yapmayayım diyelim. Ama sert bir ülke. Hukukun üstünlüğü çok önemli bence burada. Gerçekten senin olayında da mesela bu bence çok önemli. Burada öyle bir şey olabilir miydi sence? Burada olamaz. Burada öyle bir ispat olmadığı sürece sana böyle bir suçlama yaptıkları hiç zaman ispatlamaları gerekir. Eğer ki ispatlayamıyorlarsa milyonlarca dolar para alırdı. Çünkü bu ne yapıyor? Kadın mı bu? Hareketi de yanlış. Ha, kardeşim o hareketi yanlış yapıyoruz. Vallahi ağaç. Bu Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Dala biniyor ya. Bu da abim de öyle. Ha? İnsanlar spor yapıyor ama güzel ya. Çok iyi, evet. Obezite de yüksek ama Los Angeles'ta pek yüksek değil obezite abi. Diğer şehirlerde çokmuş. Ben yine tabii görüyorsunuz obez insan çok fazla. Var mı Amerika'ya gelecek gençlere bir tavsiyen? Gelmek isteyen gençlere bir tavsiyen? Ya gelebiliyorlar mı artık bilmiyorum. Hani kapılar kapandı ama sınırlar. Nasıl kapılar kapandı? Sınırlar kapandı ya şimdi 11'inde. Evet, o kural ne abi tam olarak? Yani biz de hani şeyden YouTube'dan gördüğümüz Dün kadarıyla. mesela şeyde Arkadaşımla konuştum mesela. ateş hala etmişler. Ne? Amerikan polisleri ateş etmişler. Phoenix'te. şeyler Ve oluyor. 14'ünden önce işte insanlar son kez kaçmaya mı ne çalışıyormuş, öyle bir şeyler dönmüş. Çok ama kontrolsüz bir geçiş var. Ha? Yani biz de geçebiliyorsak eğer Aha. yani hani
Bir yerde Evet. bir sıkıntı var bence ya. Hani Ya tabii onu mesela Amerika'nın promote etmesi, bu kadar kolay olması Amerika'nın bunları durduramadığından değil, ucuz iş gücü tabii canım adamların istemesi, garsonluğu, temizliği vesaire Amerikalıların artık yapmıyor olması diyorum ya ve mesela. onu da işte Meksikalılara, Honduraslılara yaptırması, yani mutfakta çalışacak adam arıyorlar. Aslında ya çok dinamik bir ekonomisi var Amerika'nın. İşçi ihtiyacı var devamlı. O- Hı hı. 3 kızla tanışmıştım mesela. Hani hiçbiri çalışmıyor. Bana diyorlar ki ben sabah 10 akşam 11 çalışıyorum, 10 çalışıyorum mesela. Kafama göre. He, Amerikalı kızlar bunlar yani. Aha. Beyaz Amerikalı kızlar değil mi? Tamam. Yani bunlar Bitcoin falan yapıyorlar yani. Evet. para yani. Kripto okey. Sabahleyin yoga mı yapıyorum, kahvaltıya gidiyorum. Tabii, tabii, o yürüyüşümü kendi. yapıyorum. O artık şey, Köpeğimi geziyorum. Siz niye bu kadar çok çalışıyorsunuz? self happiness. Her neyse. Çok teşekkür ederim. Abi Uğur. ben teşekkür ederim ya. Zahmet ettin. Bu Estağfurullah olur böyle şey. ilginç bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler. İşlediysek affola. Evet. Diyorum en son yani. Tekrar İnşallah görüşmek üzere. 5 sene sonra senin iş yerinde artık. Umarım. bakalım. Böyle zengin bir iş adamı olarak, bir başarı hikayesi olarak tekrar röportaj yapmak dileğiyle diyelim. Teşekkür ederim bildiğiniz için. Ulan böyle diyoruz da 5 sene sonra çok çabuk geçiyor ya. Keşke demeseydik hemen. Lan 5 sene oldu geldik yine yapıyoruz falan diye biz yine yaşlanmış bir halde. Ben yaşlanmıyorum ama gördüğünüz gibi her zaman muhteşem bir cilde ve muhteşem bir seksiliğe sahibim. İşte şakası tabii ki. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Amerika'dan sevgiler, saygılar. Bay bay.